Evet arkadaşlar, Brüksel'in ikinci gününden selamlar. Bir önceki bölümü izlemeyenler yukarıdan bakabilir. Bu bölümde şehrin Upper Town, yani böyle üst bölgesini gezeceğiz. Yine beğenip abone olun lütfen. Artık gerçekten pes etmek üzereyim. Para kazanamıyorum. Lütfen destek olun arkadaşlar. Lütfen beğenin, yorum atın. Reklamları geçmeden izleseniz bile benim için yeterli. O bile çok büyük bir katkı. Çünkü artık özellikle Avrupa seyahatlerimi bütçeleyemiyorum. Para bulamıyorum buna. Lütfen yardım edin. Neyse, hadi abone olun, beğenin. Şimdi Avrupa'nın ve dünyanın en büyük mahkemesinin önündeyiz arkadaşlar. Burası şu anda gördüğünüz bina, buradan böyle dünyadaki en büyük mahkeme arkadaşlar şu anda bulunan. Ve 19. yüzyılda arkadaşlar bu bina yapılan en büyük kamu binası. Baksana, şu anda da restorasyonda bu şekilde. İnanılmaz ya. Birkaç tane de avukat gördük böyle kıyafetleriyle falan. Onlar da böyle bizimkiler gibi farklı farklı kıyafetler giyiyor. Baksana şuranın büyüklüğüne. Kubbesi var. Kubbesi bile ayrı bir dünya. Buradan da gel, merdivenlerini görelim şuradan. Buranın yüzey alanı tam 81.000 metrekareymiş. Yani 81.000 metrekarelik bir alan burası. Bak, böyle abiler bu şekilde giyiniyorlar. Çok ilginç ya. Buraya kadar gelip burada böyle merdivenleri görebiliyorsunuz. Wow. Baksana abi, böyle inanılmaz bir yer. Evet, dünyanın en büyük mahkemesini de gördük. Şimdi size birazcık Belçika'nın tarihinden bahsedeyim arkadaşlar. Ama ondan önce buraya birileri arkadaşlar burada Free Filistin yazmış. Özgür Filistin diye. Yani bayağı etkileyici bence bunda buraya yazmaları. From Brussels to Gaza, Free Filistin yazmışlar. Vay anasına, helal olsun. Buradan da böyle bütün şehri görebiliyorsun. Burada arkadaşlar 2000 sene öncesinde Kelt ve Cermenler gibi ufak topluluklar yaşıyor ama burada hiçbir zaman çok ciddi miktarda büyük bir şehir oluşmuyor. Yani Roma'daki, İstanbul'daki bir şehir olmuyor arkadaşlar Belçika topraklarında belli bir döneme kadar. Ondan sonra milattan önce 57 yılında arkadaşlar Sezar buraya geliyor ve Sezar bu bölgeyi işgal ediyor ve Roma topraklarına katıyor. Buraya arkadaşlar Roma İmparatorluğu'nun Belçika Galyası deniyor. Yani buraya da bir tür eyalet gibi düşünebilirsiniz. Ta ki 5. yüzyıla kadar. 5. yüzyılda arkadaşlar Roma İmparatorluğu Belçika Galyası'ndan çekiliyor. Roma'dan sonra arkadaşlar burası Frank kabilelerinin istilasına uğruyor ve 8. yüzyıla kadar Meroving hanedanlığı tarafından yönetiliyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar 8 ve 9. yüzyılda Şarman devlet denen bir devlet ortaya çıkıyor burada. Ve bu devlet bayağı bir genişliyor arkadaşlar. Topraklarını çevredeki ülkelerinde belli bir kısmını kaplayacak şekilde genişletmeyi başarıyor. 9. yüzyılın ikinci yarısında arkadaşlar, yani 860-870'li yıllarda bu imparatorluk 3'e bölünüyor ve böylece bugünkü Belçika toprakları kısmen ortaya çıkmış oluyor. Ama bu Belçika topraklarında arkadaşlar uzunca bir süre hiçbir krallığın, hiçbir büyük devletin hakimiyeti söz konusu olmuyor. Hep böyle yerel krallıklar, böyle derebeylikler gibi düşünebilirsiniz Anadolu'daki. Öyle topluluklar burada hüküm sürüyor. 15. yüzyıldan sonra arkadaşlar 200 yıl boyunca Burganya Dükalığı'nın toprakları içinde kalıyor bu topraklar. Ama yine dediğim gibi herhangi böyle Belçika topluluğu ya da herhangi bir Belçika devleti hakkında bir şey söylemek yine çok zor. 1713'te arkadaşlar burası artık Avusturya ile birleşiyor. Yani bizim bildiğimiz Avusturya Macaristan İmparatorluğu var ya, işte 1. Dünya Savaşı'ndan bildiğimiz. Onun Avusturya ayağıyla birleşiyor arkadaşlar. Ama aynı yüzyılın sonunda da Fransızlar gelip bu ülkeyi, bu toprakları alıyorlar. 1815 yılında 1. Fransız İmparatorluğu dağılıyor. Bunun sonunda da Belçika toprakları Hollanda ile birleşiyor. Yani buranın böyle etrafındaki süper güçler tarafından çok kez işgal edildiği, çok fazla kez birleştiği veya evliliklerle el değiştirdiği oluyor yani. Böyle ilginç bir bölge burası da. Ama arkadaşlar 1839 yılında Londra Antlaşması oluyor ve böylece Belçika artık
Hollanda'dan bağımsızlığını kazanıyor ve direkt arkadaşlar diğer Avrupa devletleri gibi sömürgecilik işlerine girmeye çalışıyor. Buranın kralı Kongo'yu buranın kralın kendi sömürgesi haline getiriyor ve bunu da bir şekilde uluslararası diğer ülkeleri, diğer aktörlere kendini kanıtlıyor. Ve arkadaşlar oradaki bütün kaynakları sömürmeye başlıyorlar. Kesin olmayan rakamlara göre, bilinene göre arkadaşlar oranın nüfusu 30 yıl içinde 30 milyondan 8 milyona düşüyor. Yani Belçika aslında bir ülkedeki 22 milyon insanın canına kıyıyor ve inanılmaz kanlı tarihine en büyük yaptığı en kötü şeyi ekliyor yani. Çünkü bu sömürgecilik aktivitesi o kadar ciddi ki, o kadar kötü şartlarda insanları çalıştırıyorlar ve oranın zenginliklerini sömürüyorlar ki arkadaşlar tam 22 milyon insan ölüyor. Sonra 1. Dünya Savaşı başlıyor. Almanlar tarafından işgal ediliyor. Ondan sonra yine bağımsızlığını kazanıyor savaşı Almanlar kaybedince. Sonra 2. Dünya Savaşı yine başlıyor. Yine Almanlar tarafından işgal ediliyor. 2. Dünya Savaşı'nda sonra yine Almanlar kaybediyor. Yine bağımsızlığını kazanıyor. Bu kez hem NATO'ya hem de Avrupa Birliği'ne katılıyor arkadaşlar. Günümüzde de dünyanın kişi başına düşen gelir olarak en zengin ülkelerinden birisi. Etraftaki ses için kusura bakmayın. Brüksel sokakları genelde gürültülü arkadaşlar. Bu şekilde yani şu anda da böyle gördüğünüz gibi insanlar Avrupa Birliği'nin hem başkenti Brüksel, çünkü Avrupa Parlamentosu da burada, hem de dünyanın en zengin ülkelerinden birinde bu şekilde yaşıyorlar. Şu anda bulunduğumuz bölge arkadaşlar eski saray bölgesi olarak geçiyor. Eskiden bu sarayın, ana sarayın etrafında o dönemin zenginleri, o dönemin güçlü insanları, işte dükler vesaire kendi ufak saraylarını yaptırırlarmış. Ve aralarında bir tık yarış varmış bununla alakalı. İşte her zaman o kralın büyük sarayına daha yakın ufak villalar gibi evler yaptırıyorlarmış. Amaçları da krala daha yakın olmakmış. Böyle ufak bir sidik yarışı var yani aralarında. Mesela saray da hemen şurada. Bu da işte az önce bahsettim, bu eski ufak saraylardan birisi. Burada da Egmont'un kontu yaşıyormuş eskiden. Bak mesela burada gördüğünüz de Londra'dan, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan bir hediye arkadaşlar. Burada gördüğünüz çocuk Peter Pan. Bak burada işte tavşanları falan her şey var zaten. Bunu da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'den buraya bir dostluk göstergesi olarak bu bahçeye yollamışlar. Bak işte bu Dük abimiz de, Kont abimiz de işte eskiden bu sarayda yaşıyormuş. Şu anda restorasyon çalışması var. Şu anda işte insanlar burada böyle takılıyor parkta. Ve tatlı bir yer olmuş ya. Ama yani eskiden kralın yanına böyle ufak saraylar yaptırmak popülermiş. Ben ilk defa böyle bir şey duyup öğreniyorum. İlginç bir şey yani. Size de göstermek iyi oldu bence. Evet arkadaşlar, burası da Royal Meydan, yani Kraliyet Meydanı. Eskiden burada eski saray varmış ama ne yazık ki 18. yüzyılda bu saray yanmış. O yüzden de şu anda burada bir kilise var. Bu meydanın da arkadaşlar yapılışı bildiğiniz gibi belli bir süre önce burası Avusturya Macaristan tarafından da kontrol edilmiş bir bölge, evliliklerle veya işgalle. O yüzden de Avusturya himayesindeyken Belçika bu meydanı yapmışlar. Yine buraya da gelip buraya da görebilirsiniz. Burası Kraliyet Meydanı, yani Royal Square. Böyle güzel bir meydan. Şu kiliseye falan da girebiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın şurada bir Magritte Müzesi var. Onun üzerine de elma koymuşlar. Çünkü orası bir sanat müzesi ve tek bir ressamın eserlerini orada bulunduruyor. Bu ressam arkadaşlar elma figürünü sanatlarını çok kullanıyormuş. Şurası az önce gösterdiğim müze, az önce gösterdiğim kilise. Bak buradan da böyle iniyorsunuz. Yine burada bir meydan var. Buradan da arkadaşlar şehri görebiliyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz yer şehrin upper city kısmı, yani upper side kısmı, yüksek kısmı. Şurada da yine çok ünlü bir parkı daha var. What was the name of this park? Mont des Arts. Mont des Arts. Buradaki Mont des Arts. Okay. Buradaki parkın ismi de arkadaşlar Mont des Arts Parkı. Bu da bayağı ünlü parklardan birisi. Bak mesela şurada gördüğünüz duvardaki sembol de
Yine az önce bahsettiğim sanatçıyla alakalı. O sanatçı aynı zamanda böyle şapkalı abi figürünü de çok kullanıyormuş sanat eserlerinde. Hadi gelin şöyle inelim birazcık daha. Abi böyle meydanda çok güzel grafitiler de var duvarlarda. Etkileyici duruyor yani. Baksana bayağı güzel. Arkadaşlar şurada gördüğünüz heykel de 1. Albert'in heykeli. Bu Albert abimiz arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda Belçika'nın kralıymış. Ve 4 sene boyunca Almanlara karşı direnişte hemen ön cephenin arkasındaymış. Yani askerleriyle beraber sahada bulunmuş. O yüzden de şu anda bir ulusal kahraman, tarihsel bir ulusal kahraman olarak görülüyor. O yüzden de burada gördüğünüz gibi buraya harika kocaman bir heykelini dikmişler abi. Bayağı da cool duruyor yani. Şimdi arkadaşlar sizi Belçika'nın en ünlü çikolatacılarından birine götüreceğiz. Burası konumunu falan isterseniz açıklamaya bırakırım. O önemli değil yani, konumunu zaten şimdi burada göreceksiniz. Bak böyle ismi the name is Laurent Gerban. Laurent Gerban. What? Laurent Gerban. How they write it like? Ha, bakın arkadaşlar burası böyle yazılıyor. Buraya gelip çikolatanın tadına bakın derim. Gerçekten bayağı ünlü bir yer ya. Of, içerisi çok güzel kokuyor. Bak böyle harika çikolataları var abi. Burası bir çikolata restoranı gibi düşünebilirsiniz burayı. Buraya insanlar geliyor. Çok farklı çeşitlerde çikolatalar görebiliyorsunuz ve bunları yiyorlar bak. Menüde bak böyle durdurun bakın. Bak bir de burada efsanevi dondurma da yapıyorlar arkadaşlar. Fiyatları da böyle. Bir top 2,5, 2 top 4,5, 3 top 6,5 olacak şekilde. Bak böyle. Gelip bunları da yiyebiliyorsunuz. Kardeşim çekti vallahi dondurmayı. Aslında normal ya. Hani aman aman pahalı değil bu arada. Gayet normal bir fiyat. Burası da böyle işte. Enjoy. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Bon appétit. Bon appetit. Böyle. Hadi devam. Maybe just a small one. You can have a spoon. Oh, thank you. Is it lemon? Yeah, kind of. Böyle Yeah, limonlusundan deneyelim bakalım. two agrumes, but Abi çok ekşi ya. That's nice. Çok ekşi, böyle gerçek limon gibi gerçekten. Wow. Neyse, yapıyorlar bu sporu, fena değil. İyi, sınıfta kalmadı. Bizim küçük kuyu dondurmasıyla yarışır ya. Çok da fena değil. Neyse hadi devam. Gelirseniz bu çikolatacıya da gelin abi. Burası bir çikolata restoranı gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar burada gördüğünüz yer de Kraliyet Sarayı. Buraya aslında ilk olarak arkadaşlar burası şey için yapılmış. Hollanda kralı için yapılmış. Çünkü 1815'te arkadaşlar Napolyon buraları aldıktan sonra, Waterloo Savaşı'ndan sonra burası Belçika ve Hollanda'nın birleşik bir ülke olarak kalmasına karar verilmiş. Ve arkadaşlar 1815'ten sonra da yani Belçika ve Hollanda birleştirildikten sonra arkadaşlar birkaç sene sonra Hollanda kralı sağdaki ve solda buralarda evler varmış. İkisini de almış. Ortada cadde geçiyormuş. İkisini birleştirip arkadaşlar ortadaki caddeyi de işgal edip bu Kraliyet Sarayı'nı inşa ettirmiş. Şu anda da bu şekilde bu Kraliyet Sarayı'nı görebiliyorsunuz. Burası da neredeyse 200 yaşında olan bir bina. Burası arkadaşlar şu anda kralın ofisi konumunda. Yani kral çalışmaya buraya geliyor. Artık ne iş yapıyor şu an bilmiyorum ama hala istediği zaman kral gelip burada takılabiliyormuş. Böyle ilginç bir
bina yani. Gelin şu ana kapısına da bakalım. Metal kapısı da bayağı cafcaflı gözüküyor. Her yer saray işte. Böyle bak, burada böyle polis abiler var. Böyle herkes takılıyor ya. Böyle güzel bir yer yani. Baksana. Şimdi de kapanış yapacağım. Bu arada kaldığım odayı da size göstereyim. Bak, şu koltukta yatıyorum. Beni Arven burada ağırlıyor böyle. Cebimde son 75 euro. Bak, bu da Arven'in yaptığı sanat çalışmalarında. Neyse, cebimde son 75 euro. İkinci Brüksel günü de bitti. Kredi kartım yok, param yok. Artık bunu bu şekilde sürdürebilecek halim de çok kalmadı. O yüzden lütfen en azından reklamları geçmeden izleyin. En azından abone olun, beğenin, arkadaşlarınıza önerin. Yoksa hani bunu daha ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum. Çünkü kolye satmak falan da pek tam çevirmiyor. Yani destek oluyor ama tam çevirmiyor. Neyse, ikinci Brüksel günde böyleydi. Etrafı göstermeye çalıştım. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlar.